Berlin. Soğuk sokakların, sert rüzgarların ve hayallerle gerçeklerin çarpıştığı şehir. Bu şehirde, ünlü bir fabrikanın güçlü ve zengin direktörünün kızı olan Reyhan yaşıyordu. Henüz 20 yaşına bile gelmemişti, ama güzelliği dilden dile dolaşıyordu. Berlin Tıp Üniversitesi'nde diş hekimliği okuyordu. Erkekler ona hayrandı, fakat Reyhan kimseye yüz vermiyordu. Sertti, mesafeliydi. Güllerle, çiçeklerle yanına gelen erkekleri daha cümlelerini bitirmeden tersleyip gönderirdi. Erkeksi bir duruşu vardı. Kalbine kimseyi yaklaştırmıyordu. Ta ki Metehan gelene kadar. Binlerce kilometre ötede, Türkiye'de. Uçsuz bucaksız dağların arasında, yoksul bir köyde Metehan büyüyordu. Yakışıklıydı ama cebinde parası yoktu. İnatçıydı, kararlıydı. En büyük hayali okumak, hatta yurt dışında okuyup doktor olmaktı. Ama hayat ona acımasız davranmıştı. Annesi ağır bir hastalığa yakalanmıştı. Gitmesini istemiyordu Metehan. Babası yaşlıydı, küçük kız kardeşi umutla ona bakıyordu. Köyden ayrılmak, onları kaderle baş başa bırakmak demekti. Ama annesi oğlunun gözlerinin içine bakıp şöyle dedi. Git, oku, doktor ol. Bu benim son arzum. Ve Metehan, kalbini köyünde bırakarak Berlin'in yolunu tuttu. Berlin Tıp Üniversitesi'ne kabul edildi. Tek bir hayali vardı, bir an önce okuyup köyüne dönmek. Annesini tedavi etmek ve verdiği sözü tutmak. Ama kader, onun için başka bir yol çizmişti. Metehan ile Reyhan'ın yolları üniversitede kesişti. Bir gün üniversitenin kalabalık kafesinde, Reyhan aceleyle arkasını dönerken elindeki dolu bardağı devirdi. Beyaz elbisesi kirlendi. Kimse yardım etmedi. Metehan sessizce yakınlaştı, peçete getirdi ve hiçbir şey söylemeden önüne bıraktı. Reyhan ilk kez bir erkeğin gözlerinde hayranlık değil, mesafe gördü. İşte o an, kalbi ilk kez duraksadı. Reyhan, kendisine ilgi göstermeyen bu adama karşı içten içe çekilmeye başladı. Oysa Metehan'ın aklında aşk yoktu. Onun Berlin'de olma sebebi belliydi. Annesi, köyü, verilmiş bir söz. Reyhan her fırsatta onun karşısına çıktı. Bir gün, Metehan istemeden bir kavganın ortasında kaldı. Reyhan yüzünden. İlk kez birisi için yumruk salladı. Ve o kavga, ikisi arasındaki mesafeyi yıktı. Zamanla bakışlar uzadı, sessizlikler anlam kazandı. Ve fark etmeden, ikisi de imkansız bir aşka düştü. Ama gerçekler ağırdı. Reyhan'ın babası, Berlin'in en güçlü iş insanlarından biri. Kızını fakir bir köylü çocuğuna asla vermek istemezdi. Ama kızının bu aşktan vazgeçmeyeceğini anlayınca Metehan'ı karşısına aldı. Ve tek bir şart koydu. Berlin'de kalacaksın. Burada doktor olacaksın. Köye dönmek yok. İşte karar anı. Metehan ya annesinin yanına dönecek, köyde halkın doktoru olacaktı, ya da Reyhan'ı seçecek, ailesini ve verdiği sözü geride bırakacaktı. Bir gün, annesinin durumunun ağırlaştığını öğrenen Metehan, Reyhan'a veda bile edemeden köyüne döndü. Ailesini seçti, sözünü tuttu. Reyhan ise Berlin'de yalnız kaldı. Babası onu başka biriyle evlendirmek istedi. Ama Reyhan dayanamadı. Her şeyi bıraktı. Zenginliği, ailesini, hayatını ve sevdiği adamın köyüne gitti. Aradan bir yıl geçti. Bir gün Metehan, köyde en ağır hastasıyla karşılaştı. Kalbinin hastasıyla. Reyhan karşısındaydı. Metehan gözlerine inanamadı, Reyhan, onun fakir köyüne gelmişti. Köyde tek doktor Metehan'dı. Reyhan onunla kalmak istedi. Metehan köyden ayrılamayacağını söyledi. Bu insanlar bana muhtaç dedi. Reyhan, o zaman ben de burada yaşarım dedi.
Ama kader yine acımasızdı. Bir gün Reyhan'ın babası Ali Asaf, kızının izini buldu ve köye geldi. Israrcıydı. Kızını geri götürmek istiyordu. Zor kullandı. Reyhan, Metehan'a sarıldı. Gitmek istemediğini haykırdı. Ve o an, Ali Asaf, kızının kendisinden kopuşunu gördü. Arkadan silahını çekti. Ve Metehan'ı kalbinden vurdu. Metehan, Reyhan'ın kollarında yere yığıldı. Reyhan o an aklını kaybetti. Ve hayat Reyhan'ı Berlin'de, bir akıl hastanesinin soğuk duvarları arasına hapsetti. Ömrünün sonuna kadar. Bir aşk, iki kalp. Ve asla mutlu olamayan bir son.